Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkideler çiçeklerini döktükten sonra nasıl bir bakım yapmak gerekiyor ve özellikle orkidelerde budama işlemi nasıl yapılır bunu size detaylı göstereceğim. Bakın bu ana dal. Ana daldan çıkan bir çiçek dalı gördüğünüz üzere bütün çiçeklerini döktü. Çiçeklerini döktüğü boğumlar, bakın şöyle yakından gösterirsem bunlar çiçeklerin döktüğü boğumlar ve şu anda boş boğumlar. Bu boğumlardan artık çiçek dalı çıkmayacak. Bu yüzden budama işlemini yapıyoruz ki boğumlardan tekrardan çiçek dalı çıkabilsin. Bu bir boğum ve gördüğünüz üzere üzeri kabuklu. Yani bunların içinden tekrar çiçek dalı ya da keyiki çıkabilir. Hemen bakın gördüğünüz üzere şurada boş boğumlar. Bu ilk çiçeğini dökmeye başladığı boğum. Budama yaparken dolu boğum ile boş boğum arasından kesiyoruz. Bakın gördüğünüz üzere dolu boğum ve boş boğumun arasından kesiyoruz. Hemen bir parmak üzerinden tek hamlede ve keskin bir bıçak kullanmanız gerekiyor ki dalın ezilmemesi gerekiyor. Bu da kestiğimiz dal gördüğünüz üzere bütün boğumlardan çiçekler döküldü ve bu şekilde boş boğumlar. Orkidelerin boğum yerlerinden keyiki ya da çiçek dalı çıkarmasını istiyorsanız sizlere çok pratik ve önemli bir püf nokta göstereceğim. Bu yöntem ile orkidelerinizi uyguladığınız zaman ile boğum yerlerinden istediğiniz sonucu elde edebilirsiniz. Bunun için ihtiyacım olan sarımsak. 2 diş sarımsak kullanacağım bu yöntemde. Sarımsak özellikle orkidelerde köklendirme ve dezenfekte etme işleminde çok faydalı. Ve sarımsak ile orkidelerde hormon görevi sağlayarak özellikle hem boğum yerlerinin yeni çiçek dalı ve keyiki çıkarmasını sağlayacağız. Hem de köklerini güçlendireceğiz. Hemen diğer sarımsağı da soyuyorum. Sarımsakları soydum ve şimdi bunun doğru kullanım yöntemini göstereceğim. Orkidelerinizde boğum yerlerinden çiçek dalı ya da keyiki çıkarmak için sarımsağı direkt kesinlikle kullanmıyoruz. Bu yanlış bir yöntemdir. Boğum yerlerinde sarımsağı kullanmanın çok pratik bir yöntemini hemen sizlerle paylaşacağım. Bunun için hemen tarifimize geçelim. İhtiyacım olan su ve sarımsak. 2 diş sarımsağı küçük ince parçalar halinde doğrayarak 1 litre suyun içerisine koyacağım. Hazırlamış olduğum sarımsaklı gübreyi 12 saat yani bir gece dinlendireceğim. Bir gece dinlendirdim sarımsaklı suyu. Şimdi süzüyorum. Sarımsak parçalarını özellikle ayırıyoruz. Kökleri yapışmaması gerekiyor. Evet, suyumuz hazır. Şimdi hemen yöntemimize geçelim. Bunun için bir pamuğa ihtiyacım var. Bir pamuğu bu şekilde sarımsaklı suya batırıp hafifçe sıkıyoruz. Ve burada boğum yerlerinin üzerine bu ıslak pamuğu yerleştiriyorum. Buradaki amaç boğum yerlerini sürekli yumuşak ve nemli tutarak hızlı bir şekilde bu yerlerden keyiki ya da çiçek dalı çıkarmasını hızlandırmak. Ve bütün orkidelerinizin özellikle dallarına bunu uygulayabilirsiniz. Özellikle dalların üst boğumlarından çok daha çabuk çiçek dalı ya da keyiki çıkar. Bu yüzden üst boğum yerlerine bu işlemi uygulamanız daha iyi sonuç verecektir. Ve üzerindeki bu pamuk kurudukça üzerine yine sarımsaklı sudan ya da normal suda sıkabilirsiniz. Bu işlemi sadece haftada bir kere de uygulayabilirsiniz. Böylelikle boğum yerlerinin yumuşayıp içerisindeki filizin hızlı bir şekilde büyümesini kolaylaştırırız. İkinci yöntemde ise
Direkt orkide toprağına hazırlamış olduğumuz sarımsaklı suyu gübre olarak veriyoruz. Özellikle kökleri çürüyen, yaprakları yumuşayan orkidelerde bu yöntem hızlı bir şekilde kök çıkarımını kolaylaştırır ve yapraklar yeniden canlanır. Bu işlemi de ayda bir kere uygulayabilirsiniz. Hem yeniden sıfırdan çiçek dalı çıkarmasını da kolaylaştıracaktır. Geriye kalan sarımsaklı suyu püskürtme kabının içerisine koyuyorum. Eğer ki orkidelerinizin yaprakları yumuşadıysa ve zayıfladıysa özellikle bu karışımı yapraklara sıkarak yaprakların kısa sürede canlanmasını da sağlayabilirsiniz. Bu işlemi 2 haftada bir uygulamanız orkidenizin yapraklarının canlanmasına yardımcı olur. Sizlerle daha önceden uygulamış olduğum bu yöntemlerin sonuçlarını da paylaşmak istiyorum. Evet, videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Sizlerle daha önceden yine keyiki çıkarmış olan bir orkemi paylaşıyorum. Gördüğünüz üzere boğum yerlerinden bu şekilde küçük keyikler yani yavru orkide çıkabilir. Bu orkidenin cinsine göre de değişebilir. Ya da orkideleriniz eğer düzenli olarak bu anlattığım yöntemi denerseniz mutlaka sonuç verecektir. Ve bu tarz keykilerde yeterince kök çıkarmadan bu keyikleri ayırmıyoruz. Mutlaka büyümesi gerekiyor. Bu yöntemde bazen çiçek dalı da çıkabilir. Bu dediğim gibi orkidenin cinsine göre değişebilir. Fakat bu yöntemde mutlaka bir sonuç alırsınız. Bu tarz orkidelerde mutlaka bol ışık alan bir pencere kenarına koymanız gerekiyor. Ve en az 4 ya da 5 kök olmadığı sürece keyikleri ayırmamanızı tavsiye ederim. Sıvı bitki besini olarak verdiğiniz takdirde bu şekilde hem yeni çiçek dalları hem yeni kökler, orkideler çıkarabilir. Bunlar tamamen vermiş olduğunuz sıvı bitki besinlerinin faydaları sonucu oluşuyor. Ve gördüğünüz üzere 2 tane çiçek dalı çıkaran yeni bir orkidem ve aynı zamanda yeni kökler de çıkarmaya devam ediyor. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında da sorularınız varsa sorabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.